Bu böreği yapmak için yufka açmaya hiç gerek yok. Çok pratik bir yöntemle kat kat ve çıtır çıtır börekler yapacağız. Zaten bu böreği bir kere yapın, bir daha vazgeçemeyeceksiniz. Bizim evin favori böreği. Buyurun yapımına geçelim. Böreğimizin yapımına iç harcını hazırlamakla başlayalım. İç harç olarak ben kıymalı ve patatesli olarak hazırlayacağım. İlk etapta uygun bir tavaya yarım çay bardağı sıvı yağ alıyorum ve üzerine 2 adet küp küp yani minik minik doğramış olduğum patatesleri ekliyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra patates tavasını başka bir göze alıp bu defa da kıymayı kavuruyorum. Kıyma için de yine tavaya yarım çay bardağı sıvı yağ ve 350 gram kıymayı alıp ilk etapta kıymayı güzelce kavuruyorum. 4 dakika kadar kıymayı güzelce kavurdum. Şimdi içerisine 2 adet büyük boy soğanı minik minik doğrayıp ekledim. Soğanlarla beraber kavurmaya devam ediyorum. Soğanı ekledikten sonra da yaklaşık 7-8 dakika kadar orta ateşte ara ara karıştırarak kavuruyorum. Bu arada soğan ve kıymayı kavururken bir taraftan da arkadaki patatesleri de kavurmaya devam ediyorum. Onu da ara ara karıştırmayı unutmayalım. Yani her ikisini farklı tavalarda kavurmamız gerekiyor. Bu şekilde çok daha lezzetli oluyor. Kıyma ve soğan güzelce kavruldu. Şimdi içerisine baharatları ilave ediyorum. Pul biber, karabiber ve tuz ekliyorum. Miktarlarını açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Tabii baharat ve tuz miktarını damak tadınıza göre arttırıp azaltabilirsiniz. Tuz ve baharatları ekledikten sonra tekrardan yaklaşık 1 dakika kadar kavuruyorum ve daha sonra kavrulmuş olan patatesleri kıymanın üzerine ilave edeceğim. Bu arada patatesin üzerine de yine çok az tuz, pul biber ve karabiber ekleyip onu da baharatlandırıyorum. Patatesler de güzelce kavruldu. Şimdi her ikisini buluşturup artık soğumaya alacağım. Soğuduktan sonra kullanacağız. Kesinlikle sıcakken kullanmıyoruz. İç harcını bu şekilde yapmanızı ısrarla tavsiye ediyorum. Bir kere yapın. Bundan sonra favoriniz olacak. Gerçekten muhteşem oluyor. İç harcımız hazır. İç harcımız soğurken biz de hemen hamurumuzu yoğurmaya başlayalım. Hamur için uygun bir yoğurma kabına 1 tatlı kaşığı toz maya, 1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 su bardağı su ve 2 su bardağı sütü alıp güzelce karıştırıyorum. Şeker ve maya eriyene kadar karıştıralım. Daha sonra içerisine 2 adet yumurtanın beyazını ekliyorum. Sarısını da bir kenara ayırıp üzeri için kullanacağız. Sarısını kenarda bekletirken mutlaka üzerlerini kapatalım ki kurumasın. Yumurtayı da ekleyip güzelce karıştırdım. Şimdi içerisine un ve tuz ilavesi yapacağım. İlk etapta unun bir kısmını ekliyorum ve 1 tatlı kaşığı da tuz ekliyorum. Şimdi bir kaşık yardımıyla hamurumu güzelce toparlayacağım. Ben bu tarifimde toplamda 7,5 su bardağı un kullandım. Un miktarı her zaman farklılık gösterebilir. Lütfen bunu aklınızdan çıkarmayın. Kullanacağınız unun markasına göre sıvı alma oranı her zaman değişiklik gösteriyor. Ben çeşit çeşit un markası kullandığım için bunu rahatlıkla söyleyebiliyorum. O yüzden ilk etapta unun büyük bir kısmını ekleyin. Geri kalanını azar azar ekleyerek hamurun kıvamını ayarlayın. Unun tamamını ekledikten sonra elimle yaklaşık 7-8 dakika boyunca hamuru yoğurdum. Hamurumuzun çok güzel bir şekilde yoğrulması gerekiyor. Ve artık hamurum hazır. Şimdi sizlere kıvamını yakından da göstereceğim. Yumuşak ve hafif ele yapışan bir hamur olmalı. Çok aşırı cıvık bir hamur olmasın. Şu kıvamda olması yeterli olacaktır. Hamuru yoğurduktan sonra hiç beklemeden hemen yağımı da hazırlıyorum. Çünkü bu aşamada hamuru mayalandırmıyoruz. Genişçe bir tepsinin içerisine eritip soğutmuş olduğum 80 gram tereyağı ve 1 çay bardağı sıvı yağ ekleyip güzelce karıştırıyorum.
Daha sonra bu yağdan bir miktar tezgaha sürüp bütün hamuru tezgaha alıp bezelere böleceğim. Kullanmış olduğum çay bardağımın ölçüsü 125 mililitredir. Su bardağımın ölçüsü de 200 mililitredir. Hamuru tezgaha aldıktan sonra tekrardan güzelce toparlıyorum ve 20 eşit bezeye bölüyorum. Burada bezeleri dilediğiniz büyüklükte ayarlayabilirsiniz. Dilerseniz daha büyük ya da daha küçük yapabilirsiniz. Hamurdan mandalina büyüklüğünde bir parça alıp avucumun içerisinde yuvarladıktan sonra kenara diziyorum. Toplamda 20 adet beze hazırladım. Bezelerin hepsini hazırladıktan sonra yine hiç beklemeden bu defa da bezelerimizi tek tek tepsinin içerisindeki yağı bulayıp tepsinin içerisine dizeceğiz ve yarım saat kadar üzeri kapalı bir şekilde tepside mayalandıracağız artık. Mayalanma süresi sadece yarım saat. Bu arada yarım saate de geçmeyelim çünkü hamurumuz mayalı bir hamur olduğu için uzun süre beklerse yağlı olmasına rağmen bütün hamurlar birbirine yapışır ve ayırmakta zorluk çekeriz. O yüzden bu şekilde yağ buladıktan sonra tepsinin üzerini kapatalım ve sadece 30 dakika kadar bekletelim. Daha sonra da açma işlemine geçeceğiz. Bezelerin hepsini hafiften açıp yağladım, tepsiye dizdim. Şimdi üzerini kapatıyorum ve oda ısısında yarım saat kadar bekletiyorum. Eğer bulunduğunuz ortam çok sıcaksa 15-20 dakika bile yeterli olacaktır. Yarım saat kadar beklettim. Yarım saatte bile çok güzel bir şekilde mayalanmış. Şimdi tepsimi kenara alıyorum. Tepsinin içindeki yağdan bir miktar tezgaha alıp ilk bezemi tezgahta elimle açıyorum. Bu arada tepsiyi kenarda bekletirken üzerini kapatalım ki hamurlarımız kurumasın. Hamur açarken oklava ya da merdane kullanmayacağız. Daha doğrusu açarken kullanmayacağız. Hamurumuzu sararken kullanacağız ve bu sayede sanki böyle el açması çarşaf böreği yapmışçasına muhteşem bir börek çıkacak ortaya. Şöyle bir pasta tabağı büyüklüğünde bezemi açtıktan sonra oklavaya hamurun uç kısmını oklavaya doluyorum ve oklavayı çekiştire çekiştire hamuru sarıyorum. Aynen bu şekilde saracağız. Bu arada iç harcımız kıymalı ve patatesli olduğu için arada hamurda yırtılmalar olabilir. Hiç sıkıntı değil. Düzelterek sarmaya devam edin. Zaten iç harcını yerleştirdiğimiz kısmı geçtikten sonra geriye kalan hamuru da sarıp çok güzel bir şekle getireceğiz. Yani o yırtılmalar artık görünmeyecek. Hamuru çekiştire çekiştire oklavaya sardıktan sonra büzüştürüyoruz. Daha sonra oklavadan çıkartıp uç kısımlarını da birleştirdikten sonra pişirme kağıdı serili fırın tepsisine diziyoruz. Bütün bezelerimiz bitene kadar aynı şekilde hazırlayalım. Bu arada ben iç harcını böyle hazırladım ama sizler dilediğiniz iç harcıyla bu böreği yapabilirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz sizlerden küçük bir ricam olacak. Tariflerimi beğeniyorsanız ve faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Ayrıca kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup tariflerimi sevdiklerinizle paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Bu böreği vermiş olduğum ölçülerin dışına çıkmadan püf noktalarına dikkat ederek ve bu iç harcıyla yapmanızı ısrarla tavsiye ediyorum. Gerçekten efsane oluyor. Ben bu böreği yaptıktan sonra birçok kişiye nasip oldu. Hepsine de afiyet şifa olsun ve emin olun her yiyen tadına bayıldı. Sizlere de ısrarla tavsiye ediyorum. Bir kere yapın, emin olun bundan sonra favori böreğiniz olacak. Kıymalı iç harcım bitti. Geriye de 4 adet bezem kaldı. Hemen onları da böyle kaşar peyniri rendesiyle saracağım. Burada dilediğiniz peynir çeşidini kullanabilirsiniz. Benim hazırda kaşar peyniri vardı. Ben hemen onu şöyle bir serpiştirdim ve aynı şekilde yufkaya sardım. 4 tanesini de böyle peynirli olarak hazırladım.
Tüm bezeleri aynı şekilde hazırlayıp tepsilere dizdim. Toplamda 2 tepsi çıktı. Şimdi tepsilerin üzerini örteceğim ve 20 dakika boyunca tepsi mayası için bekleteceğim. 20 dakika sonra ilk tepsimi hazırlıyorum. Kenarda 2 adet yumurta sarısını bekletmiştik. Yumurta sarılarının üzerine 1 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyip güzelce karıştırdım ve ilk tepsinin üzerine yumurta sarısını sürüp önceden ısıtmış olduğum 180 derece alt üst ayar fırına pişmeye gönderiyorum. Yaklaşık 35-40 dakikada pişiyor zaten. İlk tepsinin pişmesine yakın ikinci tepsiyi de hazırlayıp onu da hemen fırına veriyorum ve birinci tepsimi fırından çıkardım. Yani lezzetini sizlere anlatamam. Kesinlikle denemeniz gerekiyor. Dediğim gibi ölçülere de mutlaka dikkat edin. Bunu bu şekilde hazırladıktan sonra oda ısısına getirin ve poşetlere ya da saklama kaplarına alıp derin dondurucuda muhafaza edin. Dilediğiniz zaman çıkartıp ısıtarak servis edebilirsiniz. Lezzetini sizlere anlatamam, muhteşem oluyor. Dediğim gibi birçok kişiye de nasip oldu. Her yiyen tadına bayıldı. Eminim sizler de tadını çok seveceksiniz. Ve porsiyonluk böreklerimiz artık servise hazır. Gerçekten muhteşem oldu. Dışı çıtır çıtır, pul pul dökülüyor. İçi kat kat, lezzeti muhteşem, harika bir tarif oldu. Bu tarifimi mutlaka deneyin. Sonucunu merakla bekliyorum. Bugün de bir tarifimin daha sonuna geldim. Bugün sizlere patatesli ve kıymalı iç harcıyla porsiyonluk bir börek tarifi hazırladım. Hem de el açması. Bu tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet şifa olsun. Denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.